Bugün size öyle bir olaydan bahsedeceğim ki, onu gerçekten yaşandığını öğrendiğinizde insan zihninin ne kadar kırılgan olduğunu fark edeceksiniz. Belki de kendi düşüncelerinizin ve hatıralarınızın bile kontrol edilebilir olduğunu sorgulamaya başlayacaksınız. Soğuk Savaş'ın en karanlık günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en gizli teşkilatı CIA, insan zihnini ele geçirmek için bir proje başlattı. Amaç, hafızaları silmek, kişilikleri yeniden yazmak, hatta farkında olmadan cinayet işleyecek robot insanlar yaratmaktı. Ve işte bu karanlık projenin adı MK Ultra projesi. Kulağa bilim kurgu hikayesi gibi geliyor olabilir ama değil. Bu hikaye binlerce masum insanın hayatını sonsuza dek değiştiren gerçek bir kabusun adıdır. MK Ultra'nın hikayesi paranoya ve korkuyla başlar. 1950'lerin başında Kore Savaşı'ndan dönen bazı Amerikalı savaş esirleri aniden komünist propagandası yapmaya başlarlar ve bu beyinlerinin yıkandığı izlenimini verir. Washington'da alarm zilleri çalmaya başlar. CIA'in yeni direktörü Alan Dulles buna zihin savaşı adını verir. Sovyetler Amerikalıların zihinlerini kontrol edebiliyorsa Amerika da aynı yeteneği kazanmak zorundadır. İşte bu korku ve rekabet ortamında 1953 yılında MK Ultra projesi resmen başladı. Projenin amacı basitti. Bireyleri sorgulamalar sırasında zayıflatmak, itirafları zorlamak ve nihayetinde zihin kontrolü yöntemlerini geliştirmekti. Bu girişimin başında bir adam vardı. CIA'in kara büyücüsü olarak da bilinen kimyager Sidney Gottlieb. Gottlieb bu korkunç deneyleri yürütmek için Amerika ve Kanada genelinde 80'den fazla kurum, üniversite, hastane ve hatta hapishaneye milyonlarca dolar akıttı. Peki Gottlieb'in en büyük silahı neydi? Elbette LSD. LSD yani tam ismiyle lizerjik asit dietilamit. 1938 yılında İsviçreli kimyager Albert Hofmann tarafından çavdar mahsunu adı verilen bir mantar türünden türetilerek bulundu. Başlangıçta tıpta kullanılabilecek bir madde olarak araştırılıyordu. Ancak Hofmann yıllar sonra yanlışlıkla bu kimyasaldan çok az bir miktara temas ettiğinde tarihteki ilk LSD deneyimini yaşadı. Renkler değişti, zaman yavaşladı, düşünceler birbirine karıştı. LSD çok küçük bir dozda bile algıyı, bilinci ve gerçeklik duygusunu kökten değiştiren bir maddeydi. İnsan beyninde duyuların sınırlarını silip hayalle gerçeği birbirine karıştırabiliyordu. İşte CIA tam da bu yüzden LSD'ye takıntılı hale geldi. Onlara göre bu madde bir insanın zihnini yeniden şekillendirmenin anahtarıydı. 1950'lerin başında CIA, LSD'nin tüm küresel stoğunu o günün parasıyla 240 bin dolara satın aldı. Gottlieb, bu ilacın bir kişinin zihnini tamamen sıfırlayarak onu robot bir ajan haline getirebileceğini düşünüyordu. Ve deneyler başladı. Peki, MK Ultra projesinin kurbanları kimlerdi? İşte insanlık tarihinin en büyük trajedisi de burada ortaya çıkıyordu. Denekler sadece akıl hastalarından veya federal kurumlardaki mahkumlardan oluşmuyordu. Üniversite öğrencileri, uyuşturucu bağımlıları, doğum yapmış kadınlar ve sıradan vatandaşlar da deneylerin hedefindeydi. Hatta bazı kanser hastalarına kanser tedavisi için denilerek deneyler uygulanıyordu. Mahkumlara ise erken serbest kalma vaadiyle ilaç ve LSD veriliyordu. Üniversite öğrencilerine para karşılığı baş ağrısı ilacı testi diye LSD verildi. Çoğu rızaları veya bilgileri olmadan bu psikolojik deneylere maruz bırakıldı. Bir CIA yetkilisinin dediği gibi bunlar karşı koyamayacak insanlardı. Olan hep mazlumu olur derler ya, işte tam da bu şekildeydi. Bazıları haftalarca süren deneylerin ardından hafızasını kaybetti. Bazıları ise hayat boyu psikolojik travmalar yaşadı. MK Ultra'nın gerçek boyutu sadece akıl hastalarını değil, toplumun en savunmasız üyelerini de hedef almış olmasıyla anlaşılır.
En dehşet verici bölümlerinden biri de San Francisco'nun en gizli sokaklarında yaşandı. CIA, Operation Midnight Climax, yani Gece Yarısı Doruğu Operasyonu adı verilen genel ev kılığında güvenli evler kurdu. Hayat kadınları farkında olmayan erkekleri bu evlere çekiyor, içkilerine gizlice LSD karıştırıyordu. George White adında bir CIA ajanı tek yönlü bir aynanın arkasında martini kadehini yudumlayarak bu kurbanların LSD altındaki davranışlarını izliyordu. White daha sonra Gottlieb'e yazdığı bir mektupta bu işin kendisi için çok eğlenceli olduğunu söyleyecekti. İnsan zihninin yıkımını bu kadar keyifli bulanlar vardı. İnanılır gibi değil. Ancak asıl çarpıcı kısım Kanada'da, Montreal'deki Allan Memorial Hastanesi'nde yaşandı. İskoç-Amerikalı psikiyatrist Dr. Evan Cameron, CIA fonlarıyla desteklenen bu yerde dehşet verici teknikler uyguluyordu. Hastalığından muzdarip olanlar, hatta sadece doğum sonrası depresyon gibi yaygın rahatsızlıkları olan masum insanlar bile onun eline düştü. Dr. Cameron'ın amacı depatterning, yani silme süreci adını verdiği bir yöntemle hastaların zihinlerini tamamen sıfırlamaktı. Yani onların geçmişini, kişiliğini, kim olduklarını unutturmak. Adeta bir insanı yeniden bebeklik seviyesine döndürmek istiyordu. Bunun içinse akıl almaz yöntemler kullandı. Bazı hastalar günlerce, hatta haftalarca insülin komasına sokuldu. Kimileri bilincini kaybederken odalarında sürekli aynı cümleleri duydular. Örneğin bir hastanın yastığının altında bir ses kaydı yerleştirip o kayıtta "annen senden nefret ediyor" gibi cümleler yüz binlerce kez tekrarlanıyordu. Buna psychic driving, yani psikik sürüş diyorlardı. Ama aslında yaptıkları şey bir insanın zihnini parça parça yok etmekti. Bununla da bitmiyordu. Cameron, normal şok tedavisinin 40 ila 75 kat gücünde hafızayı silmek için tasarlanmış aşırı yüksek voltajlı elektroşoklar uyguluyordu. Bu deneylerden çıkan hastalar ve ailelerinin hayatları asla eskisi gibi olmadı. Kurbanlar hafızalarını kaybettiler. Bir zombiye dönüştüler. Çocuklarını tanıyamaz hale geldiler. Peki bu programın bedeli ne oldu sizce? Hikayenin en büyük gölgelerinden biri Dr. Frank Olson'un ölümüyle ortaya çıktı. Olson, Fort Detrick'te biyolojik silahlar üzerine çalışan bir ordu biyokimyacısıydı. Yaptığı işler suikast materyalleri geliştirme, eski Nazi bilim insanlarıyla işbirliği, gizli sorgulama teknikleri yüzünden ağır bir ahlaki kriz yaşıyordu. 1953 Kasım'ında bir CIA kampında Olson'a bilgisi ve rızası olmadan içeceğine yüksek dozda LSD katıldı. Olson durumu öğrendiğinde dehşete kapıldı ve istifa etmek istedi. 9 gün sonra New York'ta bir otelin 13. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Resmi açıklama intihardı. Cenazeyi bile kapalı tabutla yaptılar ve ailesine göstermediler. Ancak 1975'te olay açığa çıktığında ve Olson'un ailesi şüphelendiğinde her şey değişti. Aileye ABD hükümeti tarafından $750.000 bir tazminat ve Başkan Gerald Ford'dan resmi bir özür sunuldu. Ama hikaye burada bitmedi. 1994'te Frank Olson'un cesedi mezardan çıkarıldı. Yapılan ikinci otopside düşmeden önce kafatasında darbe travması olduğu görüldü. Adli tabip ölümün cinayet olduğuna karar verdi. Ailesi Olson'un bildiği devlet sırlarını ifşa edebilecek bir güvenlik riski haline geldiği için CIA tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Nitekim MK Ultra'nın başındaki Sidney Gottlieb, Olson'u LSD ile dozlayan kişiydi. Bu MK Ultra'nın en temel hedeflerinden birinin, yani istenmeyen kişilerin ortadan kaldırılması hedefini gösteren kanıtlanmış bir olay mıydı? Buna siz karar verin. MK Ultra 1973 yılında sona erdirildi. Ama sonu ne kadar temizdi. Direktör Helms, projeyle ilgili tüm dosyaların yok edilmesi emrini verdi. CIA her türlü ahlaki, etik ve hukuki kanunu çiğnediğini biliyordu.
Projenin varlığı ancak 1977 yılında mali kayıtlara yanlış depolanmış 20.000 belgenin ortaya çıkması ve muhbirlerin John Marks gibi çabaları sayesinde öğrenebildi. CIA programın var olduğunu sonunda kabul etti. Ancak masumiyet rolü oynamaktan da geri kalmadı. Bugün bile hayatta kalanlar ve mağdurların çocukları ne resmi bir özür ne de yeterli bir tazminat alabildiler. Bu deneylerin tam kapsamı kayıtların kasten yok edilmesi nedeniyle muhtemelen asla tam olarak bilinemeyecek. MK Ultra bize güç sahibi kurumların Soğuk Savaş gibi kriz anlarında ulusal güvenlik bahanesi adı altında ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. İnsan haklarını hiçe sayarak masum insanların zihinlerini bir laboratuvar faresi üzerinde deney yapar gibi parçaladılar. Peki, sizce bu korkunç projeler gerçekten bitti mi? 1950'lerden bu yana bilim ve teknoloji inanılmaz bir hızla ilerledi. Eğer o yıllarda insan zihnine hedef alan bu kadar acımasız deneyler yapılabiliyorsa, bugün teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda neler yapılabileceğini hayal edin. Peki ya biz bugün gerçekten özgür müyüz? Zihnimiz farkında olmadığımız çok daha gizli projelerin hedefi olabilir mi? Kaynaklar bu tür endişelerin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu kanalda sadece MK Ultra gibi karanlık tarihleri değil, aynı zamanda motivasyon dolu hikayeleri, geçmişten ilham veren gerçek olayları, psikolojik ve felsefi keşifleri, gizemli kayıp hikayeleri ve benim sesimle daha fazlasını bulabilirsiniz. Eğer bu tarz hikayeleri seviyorsanız da kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.